Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle oval taban çalışacağım ve bunu bir çantamda kullanacağım. Ama siz oval taban kullanılan her yerde kullanabilirsiniz. Bu yüzden istediğinizde suplalar olur, çanta tabanları olur. O yüzden ben de şimdi bir çantam için makromeden taban çalışıyorum. Şu şekilde göstereyim, bakın. Ben bunu makromeden ördüm. Şimdi renk koyu olduğu için şöyle açık bir kağıt iple taban çalışmasını göstereceğim. Şimdi sayılar aynı. Sadece ipin cinsi farklı ve kullandığım tığ numarası da aynı. 3,5 milim. Dediğim gibi koyu renk olduğu için, bakın bu koyu renk olduğu için görünümde sıkıntı olmasın diye, hem de şu ara kağıt ipte çantalarda da çok sorulduğu için oval tabanı ya da şapka yapımında kağıt ipte göstermek istedim, ama sayıları, mantığı aynı arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle orta kalınlıkta bir ipim var. 3,5 milim tığım var. Bir de şöyle bir işaretleyicimiz var. Normalde ben işaretleyici kullanmıyordum ama kusura bakmayın, unuttuğum oluyor. Beni izleyen yaş teyzelerim var, bana çokça yazan, hani işaretleyici koyarsan daha rahat anlayabiliriz kızım diye. Onlar için unutmadım. İşaretleyicimiz var. Şimdi önce işe sihirli halka ile başlıyoruz. Şimdi şu şekilde ipi parmağımıza doluyoruz, bakın. Şöyle doluyoruz bir. Sonra şimdi burada isterseniz, dediğim gibi ben çift katlardan yapmaya başlıyorum. 6 olur, 8 olur. Yani size bağlı. Ben bunu bugün 6 taneden yapacağım. Şimdi şu şekilde, bakın, tekrar göstereyim. Şöyle parmağıma şu bir kat şöyle çeviriyorum. Bakın. Şunu da biraz uzun bırakın. Hani sonradan sıkarken zorluk olmasın. Şöyle doladıktan sonra tığımı halkanın içinden geçiriyorum. Bakın şöyle ikisine tutuyorum. Şöyle önce bir kilitliyorum. Bunu saymıyoruz. Şimdi bundan itibaren 6 adet sık iğne yapacağız. Bakın bir başak göründü bu şekilde. Yani 1, bakın 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 6 tane başak dişimiz var. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi biraz hafifçe şöyle çekebiliriz. Bakın şöyle çekelim. Bu kağıt iple çalışırken biraz dikkatli çekin. Kopma olabilir. Ama makrome ipte ya da başka iplerde sıkıntı olmaz. Şimdi ipimi şöyle aşağı alıyorum. Şu şekilde aşağıya aldım. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurada bak, şu 6. Şimdi buraya işaretimizi takacağız ama önce ilk şuraya, artık burada 6 adet, bakın şöyle tepeden doğru sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğnemizin tepesi görünüyor, bakın. Şimdi bu 6 adet, her bir sık iğneye ikişer tane batıp bu 6 adet sık iğneyi 12'ye çıkıyoruz ilk sırada. Ve şimdi buraya yaptığımız birinci sık iğnemizi, yani ilk baştakine batıyoruz. Şuraya bir adet sık iğne yapıyoruz ve buraya bakın, hemen ikinciyi yapmadan şuraya işaretleyicimizi takıyoruz. İlk yaptığımızda bu bizim yerimizi belirleyecek. Sonra aynı sık iğneye ikinciyi yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Dediğim gibi her bir sık iğnenin tepesine 2 tane batıp 6 tane olan mevcut sık iğnelerimiz 12'ye çıkacak. Sonra diğer arttırma sıramıza geçeceğiz. Şimdi siz bunu istediğiniz her türlü ipten yapabilirsiniz. Mantığı aynı. Ama dediğim gibi kağıt ipten de çok sorun arkadaşlarım olduğu için bununla göstermek istedim. Ama makrome ipten de aynı sayılar, aynı şekilde artım oluyor. Hiçbir değişiklik yok. Sadece dediğim gibi renk koyu olduğu için hem kağıt iple göstermek istedim. Şimdi
Evet bakın. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Şimdi burada bir gevşeme oluyor. Orada hiç sıkıntı etmeyin. Dediğim gibi ipinizi bakın. Şöyle çektiğinizde zaten o kapanacaktır. Ve sonradan ben bu ipi iğne takıp yürütüyorum içeriden. Direkt buradan kesmiyorum. Şimdi sayılarımız 12'ye çıktı arkadaşlar. 6 adet ilmek sayımız, sık iğne sayımız 12'ye çıktı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi buradan işaretleyicimizi çıkarıyoruz ve sonra hemen takacağız ki yerimiz kaybolmasın. Şimdi artık buraya bir tek bir çift yapıyoruz. Şimdi buraya ilk tekimizi yapıyoruz ve hemen işaretleyicimizi şöyle takıyoruz. Şimdi bunu taktıktan sonra bir çift yapıyoruz. Hemen yanındaki, bakın buraya tek yaptık. Yanındaki boşluğa bir çift yapıyoruz. Bu sıramız bir tek bir çift. Bir tek bir çift olarak devam edecek. Yanındakine bir tek. Şimdi ben işaretleyicimin olduğu yere kadar yapalım ve sonraki arttırmaya geçelim. Evet bakın son sıramı da geldim. Bir tekle başlamıştık. Şimdi bir tane çiftle bu sıramızı bitiriyoruz. Şimdi bakın işaretleyicimizin olduğu yere geldik. Şimdi size o yuvarlak tabanda bir püf noktası var arkadaşlar. Şimdi bakın tabanımız yuvarlak ve normalde ben bunu 6'dan başladım. Eğer tabanınızın şu şekilde bakın görünenler vardır böyle köşeli köşeli, yani altıgen gibi ya da sekizgen gibi, kaçla başladıysanız başta, eğer arttırma noktalarınızı üst üste getirirseniz bu köşegenli bir taban olur. Oval olmaz. Mesela altıgen olur, sekizgen olur. Yani bu yuvarlaklığı elde edemezsiniz. Eğer bu yuvarlaklığı elde etmek istiyorsak çiftlerimizi kaydırmamız gerekiyor. Şimdi onu da şöyle yapıyoruz. Şimdi ilk önce bir tek bir çift yapmıştık. Şimdi iki tek bir çift yapacağız ve bu çift sayı olduğu için, yani sadece çift sayı arttırmalarında kaydırma yapıyoruz. Tekleri normal örüyoruz. Şimdi buradan işaretleyicimizi çıkarıyoruz. Bakın. Şimdi kaydırmamızı bakın. Şimdi buraya bir çiftimizi yaptık. Eğer buraya bakın dediğim gibi yapmazsak iki tane tek, bakın biri buraya biri buraya gelir ve bir çift çiftin üstüne gelir. Bunu istemiyoruz. O yüzden önce bir tane tek yapıyoruz. Yani o iki tek olan tekimizi bölüyoruz. Bir tane tek yapıyoruz. Şuraya işaretleyicimizi takıyoruz ve bir çift yapıyoruz. Bakın yanına. Bu sıra sonunda buraya yaptığımız bir tek, şurada da bir tek olacak ve burası iki teke tamamlanacak arkadaşlar. Sayıda hiçbir bozulma yok. Sadece çiftleri üst üste getirmemek için çift olan arttırmalarda sayımızı ikiye bölüyoruz. Mesela şimdi iki tek bir çiftti. Önce başlangıçta bir tekini yaptık, bir çift yaptık. Sonra kalan sıralarımız normal arttırma haline. Yani iki tek şu şekilde bakın. Şimdi bir çift. Sadece başlangıçta bu sayıyı bölüyoruz. Bir seferliğine mahsus. Şimdi iki tek. Ve bu çift arttırmalarda oluyor. Mesela teklerde normal teklerden başlayıp bölmeden sıramızı yapacağız. Şimdi bir çift. İki tane tek. Şimdi bir tane çift, iki tane tek, şimdi bir adet çift, şu şekilde, iki tane tek, bir tane çift. Ve bakın bir tane tek. Gördünüz mü? Burada bir tek, burada bir tek. Sonuçta iki tane tekimiz oluyor. Bu yani sayımızda hiçbir değişme olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi sadece çiftleri üst üste getirmemek amaçlı. Şimdi bakın tek sıraya geçtik. İşaretleyicimizin olduğu yerdeyiz. Burada hiçbir şey yapmıyoruz. Bunu buradan çıkarıyoruz. Direkt 3 tekin ilkini yapıyoruz. Hemen ilmek belirleyicimizi takıyoruz. Kaybolmasın.
3 adet tek, 1 adet çift. İkinci tekim ve üçüncü tekim ve çiftimi yapıyorum. Bu sırayı 3 tek 1 çift olarak işaretleyicinin olduğu yere kadar yapıp geliyoruz. Evet, bakın 3 tek 1 çiftimi yaptım. Sonra da çiftimi yaptım. Şurada işaretleyicimin olduğu yere geldim. Şimdi arkadaşlar, 4 tek 1 çift, yani 4 tek çift sayı olduğu için bu çift sayıyı 2'ye bölüyoruz. 2'ye bölüyoruz. Yani ilk önce 2 teki yapıyoruz. Sonra başlangıçta dediğim gibi bir tane çift yapıyoruz. Şimdi birinci tekimizi yaptık. İkinci tekimizi de yaptık. Şu ilk tekimize tekrar, bakın şöyle işaretleyicimizi ilk tekimize tekrar koyuyoruz. Şimdi bir çift yapıyoruz. Dediğim gibi bu sadece ilk sıraya özel. Geri kalan sıralarımız 4 tek bir çift olacak ve zaten şurada da en sonunda 2 tane tekimizin kalmış olması lazım olacak ve burada 4 tane tekimiz oluyor. Yani sayıda hiçbir değişimi yok. Şimdi bu sırayı da tekrar devam ediyoruz. 4 tek bir çift olarak bütün sırayı dönüyoruz arkadaşlar. Sonra 5 tek bir çifte geliyoruz. Burada hiçbir işlem yapmaya yok. Kaldığımız yerden 5 tek bir çift halinde devam edeceğiz. Dediğim gibi tekli sayılarda sayıyı bölme işlemimiz yok burada. Onu normal işaretleyicinin olduğu yerden teklerimizi yaparak başlayacağız. Bakın arkadaşlar, son çiftimi yaptım. Burada 2 adet tekim kalmış oldu. O 2 adet teki de yapınca işaretleyicinin oraya gelince gördüğünüz gibi 2 tane burada başlamıştık. 2 tane de burada, 4 adet tekimiz gene oluyor. Şimdi işaretleyicimizi buradan bakın çıkarıyoruz ve burada şimdi 5 tek bir çift. Burada aynı 5 tekimizi yapıyoruz. Burada hiçbir değişim yok. Hemen işaretleyicimizi de takalım. Dediğim gibi teklerde hiçbir değişim yok. Sadece çift sayılarımızda sayımızı bölerek, şimdi mesela ikisi bu tarafta kaldı, ikisi bu tarafta kalmıştı. Sonra 6 tek bir çift yapacağımız zaman 3 tane yapıyoruz, bir çift yapıyoruz. Geri kalan sıralar normal şekilde artıyor ve şurada da gene 3 tane kaldığında 6'ya tamamlanmış olacak. Şimdi bu sırayı da 5 tek bir çift olarak tamamlıyoruz. Evet, bakın ben 5 tek bir çiftimi en son çift gelecek şekilde tamamladım. Şimdi işaretleyicimin olduğu yere geldim. Mantığımız hep aynı arkadaşlar. Dediğim gibi çiftleri 2'ye bölüyoruz. İlk önce yarısını yapıp bir çift yapıyoruz. Ondan sonra normal şeklinde tamamlıyoruz. Şimdi 6 tek bir çifte geldik. 6 çift sayı olduğu için şimdi ilk önce 3 tanesini yapıp bir çift yapıyoruz. Buraya birinci tekimizi yapıyoruz. Buraya hemen işaretleyicimizi takalım. Bakın şu şekilde 1 2 ve 3 tane tek yapıyoruz. Dediğim gibi 6'yı 2'ye böldük. Şimdi bir çiftimizi yapıyoruz. Artık bölme işlemi sadece şu başta oluyor bu ve 6 tek bir çift olarak devam ediyoruz sıramızı. 2 3 4 5 6 tek, bakın, ve bir çift. Bir çift. Bu sırayı böyle tamamlıyoruz. Burada da 3 tekimizin kalacak. Yani 3 tek yapıp sıramızı tamamlayacağız. Evet, bakın burada son çiftimi yaptım ve şu dediğim olayı tekrar göstereyim. Bakın 3 tane 6 tek sırada ilk önce 3 tane yapmıştık ya. Bakın burada da sonda 3 adet tekli sık iğneniz kalmış olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi bakın burada 1 2 3 tane ilk önce sık iğne yapmıştık. 6 tek bir çift yapacağımız için 6 da çift sayı olduğu için 3'er yani 2'ye bölüyoruz. Ve gördüğünüz gibi son çiftimizi yapınca da 1 2 3 tane de sık iğnemiz burada kalıyor. Toplamda yani o sayı 6'ya tamamlanmış oluyor, başta ve sonda olmak üzere. Mantığımız bu arkadaşlar. Bu şekilde tek sayıları aynı şekilde normal örüyoruz. Bakın. Şimdi 7 tek bir çift yapacağız. Bunun için de tekrar işaretleyicimizi buradan çıkartıyoruz. Bakın. Şimdi 7 tekin ilk tekini buraya yapıyoruz.
Hemen işaretleyicimizi takıyoruz. Ve birinci tekimizi yaptık. 2 3 4 5 6 7 tane tek. Şimdi bir tane çift yapıyoruz. Bu sırayı da 7 tek bir çift olarak tamamlıyoruz. Şimdi şöyle bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Mantığımız hep bu şekilde. Sonraki sıramız 8 tek bir çift. 8 tek çift sayı olduğu için ne yapıyoruz? Başlangıç ilmeğimize geldiğimiz zaman ilk önce buraya 4 adet tek yapıp bir çift yapıyoruz. Sonra 8 tek bir çift olarak devam ediyoruz ve burada da 4 tane tekli kalmış olacak ve toplamda normalde 8 tek olacak burada. 9 sonra 9 tek bir çift, orada hiçbir bölme işlemi yok. Aynı şekilde işaretleyiciden doğru başlıyoruz 9 tek bir çift yapmaya. Yani bakın mantığımız bu şekilde. Oval taban bu şekilde ilerliyor. Şimdi ben kağıt iple çalıştım. Dediğim gibi makrome ipten de şu şekilde oluyor. Bakın sayılar aynı, birebir aynı arkadaşlar. Teknik yöntem aynı, ipin cinsi, şekli farklı. Şurada şöyle bir püf noktamız var. Marullanma olduğu zaman, yani böyle bir dalgalanma görürseniz işaretleyicinin olduğu yere geliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman da bir sıra hiç arttırım yapmadan nötrleme sırası da diyebilirsiniz. Yani şöyle güzel dursun diye bir sıra düz sık iğne yapıyoruz arttırım yapmadan. Sonra tekrar işaretçinin oraya gelince kaldığımız arttırım noktasından devam ediyoruz. Yani bunu herkes gerekli gördüğü, hani burada sayı veremeyeceğim. Sizin ipiniz, tığınız, işleyişiniz elinize göre değiştiği için baktığınız böyle dalgalanma oluyor. Bir sıra sık iğne gidin hiç arttırım yapmadan. Dediğim gibi istediğiniz boyuta gelene kadar arttırımlarınızı yapıp oval tabanınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın buradaki gibi. Şu anda burada mesela benim büyüklüğümdeki oval taban 18 tek bir çift şu şekilde. Yani bunu istediğiniz boyuta gelene kadar ölçünüzü yapıp bunu genişletebilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde tabanımızı yapıyoruz. İstediğimiz boyuta gelince büyütüp bırakıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mantığı umarım anlamışsınızdır. Beni Instagram adresimden de takip edip yorumlarınızı, beğeninizi oradan da yapabilirsiniz. Sorduğunuz soruları elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı eksik etmeyin. İyi günler, hoşça kalın.